Bu çocuklar kurt varmış gibi sürekli hareketi, başını çarpıyor, kolunu kırıyor, pazar yerinde durmuyor, mız mız. Şimdi bu çocuklar zeki mi? Önce ona bakalım. Uysal çocuk zeki değil midir o zaman? Yani çok ihtimal vermiyorum. Dur. Şimdi çok güzel bir şey var burada aslında. Zeki çocukların tanımını yapayım. Annenin yumurtası sağında yumurta gibi. Sperm küçücük. Onun için annenin zekaya katkısı en az %60'tır. Zeki çocuk için zeki hanım bulunmalıdır. Bu hafta sokak biliminde bakalım ilginç sorumuz ne? Sokak ne diyor? Bilim ne diyor? Ben ne diyorum? Hadi bakalım. Yaramaz çocuk zeki midir sizce? Yok. Benim bildiğim yok. Yaramaz çocuk çok yüz verdi mi yaramaz oluyor. Ama zeki çocuk bence hep sakin olur. Evet, şimdi yaramaz çocuk annelerin en büyük belki de savunma mekanizması. Ben şimdi soruyorum, diyor ki hocam benim çocuk çok yaramaz, çok zeki. Yani böyle yaramazlıkla zeka arasında böyle bir ilginç bir kavram var. Şimdi bu abimiz dedi ki yok kardeşim dedi, yaramaz çocuk zeki değildir. Tam tersine zeki çocuk dedi, uslu olur dedi yani. Yeni bir fenomen ortaya çıktı. Yani uslu çocuk zekidir. O zaman yaramaz çocuk zeki değil midir? Devam edelim bakalım neler çıkacak. Yaramaz çocuk eğer yaramaz adı üzerine konuşuyor yaramaz. Yaramaz olduğu için niye yaramaz? Ama şöyle bir şey düşün. Zeki çocuk eğer bir şey yapıyor, sakin durursa zeki çocuk bir yerlerde bir şey yapmaya çalışıyor. Düşünüyor mudur Düşünüyordur. anlamında söylüyorsun? Evet. Düşünüyordur. İlla ki yani bir adım attığım zaman bu adımı yanlış mı atayım, doğru mu atayım diye düşünürdür. Ama yaramaz şöyle değil. Yaramaz günlük yaşandır. Bir dakika ya dur. Şimdi biz çocuğu resmen bir erişkin gibi değerlendiriyoruz. En büyük sorun şudur. Çocuk küçük erişkin değildir. Çocuk küçük adam değildir. Çocuk küçük kadın değildir. Çocuk çocuktur. Bizim en büyük belki de sorgulamamız gereken şey çocuk yeni bir varlıktır. Onun için çocuğu değerlendirirken çocuk gibi değerlendirmeliyiz. Mesela şimdi abimiz dedi ki burada eğer dedi zekiyse dedi her adımını dikkat eder dedi. Eğer zeki değilse günlük yaşar. Ya bu nasıl bir kavram? Bütün çocuk hastalıkları kitabının başında ki çocuk hastalıklarında pediatridir şöyle yazar. Çocuk erişkin değildir. Önce bu öğretilmesi gerekir. Şöyle düşünülüyor. Mesela ben aspirin içiyorum. Çocuğa çeyrek vereyim. Onun kilosu az ya. Öyle bir şey değil. Çocuk kaç kilo? 15 kilo. Ben 70 kiloyu 1/4 vereyim. Öyle bir şey yok. Çocuk farklı bir yapıdır. Onun için şunu hiç unutmayın. Çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek, çocuğu algılamak için çocuk eğitimi almak gerekiyor. Çocukların yaramaz olup olmaması hakkında çok önemli bir şey var. Bir kere hiperaktif çocuk dediğimiz bir şey var. Ne onun adı? ADHD İngilizcesiyle Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yani Türkçe adıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bu çocuklar yaramaz. Yapılan çalışmalarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların baktığımız zaman bütün çocukların %10'unu teşkil ettiği biliniyor. Bu çocuklar kurt varmış gibi sürekli hareketli, başını çarpıyor, kolunu kırıyor, pazar yerinde durmuyor, mız mız. Şimdi bu çocuklar zeki mi? Önce ona bakalım. Hiperaktif çocuklar topluma göre zeki değiller. Önce birinci laf. Demek ki bir çocuk varsa, hiperaktifse, kıpırdaksa, kurt var gibiyse, oğlum bir dur şurada demesine rağmen durmuyorsa hemen söylemek lazım. Bu çocuk normalden zeki değil. Devam edelim. İlerideki hayatında İlerideki hayat boş savruk olur. olacak. Savruk olur, başı buyruk olur. Dur! Affedersin ayyaş olur. Bir dakika, ay yaş berduş olur falan dendi. Şimdi şöyle bir şey var. Hiperaktif çocuklar bakıldığı zaman karar verme bölgesi olan frontal loblarında bir sorun var. Neresi frontal lob? Ön lobları. Bu çocukların ön lobları yeterli çalışmıyor. Onun için bu çocuklar muhakeme yetenekleri iyi değil. Mesela ne yapıyor bu çocuk? Riskli davranışlar yapabiliyor. Koltuktan koltuğa atlıyor, düşünmüyor. Düşerim. Ya da ne yapabiliyor? Apartmanın 8. katında bir yere atlamak için ya da başka bir yere geçmek için riskli hareketler yapıyor. Ya da riskli ne görüyorsun mesela? Bıçakla oynayabiliyor. Çocukların korktuğu şeyler. Yükseklikte riskli hareketler yapabilir. Bisikletle riskli hareketler. Arabayla riskli hareketler. Ve bu çocukların başı daha çok belaya giriyor. Daha çok ölüyor. Daha çok kolunu kırıyor. Daha çok başka insana zarar veriyor. Gelecekte sigara içme, alkol bağımlılığı, suça karışma, çetelere karışma gibi oranlar daha fazla. Bu esasında büyük bir sorun. Hiperaktif çocuğunuz varsa her şey sorunlu mu peki? Değil. Hiperaktif çocukların gerçekten başının belaya girmesi ve gelecekte beyefendinin de söylediği gibi ya kardeşim bak onlar ne olur ne olmaz ne olacağı belli değil başı belaya girebilir demesi doğru bir kere. Peki hiperaktif çocuğun hiç mi şansı yok? Hiç mi artıları yok? Bir tane de olumlu noktası var. Kesinlikle yaratıcı. Kafasında çok fazla fikri uçuşturabiliyorlar. Ayaklarınız çok yere basmayınca fikirleriniz daha böyle futuristik dediğimiz daha yaratıcı daha geleceğe yönelik. Mesela normal çocuklara soruyorlar. Buradan diyorlar bulutlara tel çekilse ne olur? Diyor ki bulutlara tel çekemezsin. Biz ona ne diyoruz? Aklı başında çocuk. Ama hiperaktif çocuklar bulutlara tel çekildiğini düşünüp hayal kurabiliyorlar. Diyor ki telden yukarı çıkarız, elektrik akımı aşağı iner gibi. Hiperaktif çocukların da bir özelliği var. Yaratıcı yani kreatif olmalıdır. Onun için hiperaktif çocuklar yaratıcıdır. Devam edelim. Her bir çocuğun zekinliği var. Lazımdır tapmak, nədə zekidir. Onu tapmak lazım ki, həmin çocuk kalkabilsin. Kendi ayaklarına durabilsin. Onun için kötü çocuk yok. Ona yardımcı olmak lazım ki o Yardımcılık başarabilsin. az.
Ona yardım Ha, etmek o lazım. çocuktur. Çocuğu terbiye etmek lazımdır. Yemin ederim bak ilk söylediğim, ben bunu hiç izlemedim gerçekten de. Şu çift mükemmel. Çocuk çocuktur. Yani farklı değerlendirildi ve neden hiperaktif çocuklar için onlara yardım edilmelidir. Gerçekten de hiperaktif çocuklar eğer başı belaya girmesi önlenirse, sınırları çizilirse o çocukların gelecekte iyi bir bilim adamı olduğu, iyi bir cerrah olduğu, iyi bir acil servis doktoru olduğu gözlenmiş. Çünkü hiperaktif çocuklar action'ı çok seviyor, hareketli. Bilgisayar oyunlarını çok severler. Durağanlıktan hoşlanmazlar. Mesela anestezist olamazlar. Saatlerce bir hastayı uyutup başında bekleyemezler. Başka ne olabilirler? İyi bir bilgisayar programcısı, oyun yazılımcısı olabilirler. Çok güzel bir şey söylediler burada. Hiperaktif çocuğunuz varsa sınırlarını çizin. Sınırları ne? Şu. Akşam eve 7'de geleceksin. Önündeki yemeği bitireceksin. Eğer ders çalışmazsan pazar günü sana oyun yok. Çocuk parkı yok. Bu çift çok güzel şeyler söyledi. Dediler ki hiperaktif çocuğu olanlar yönlendirilmeli ve bu çocuklar yol gösterilmelidir diye güzel bir laf söylediler. Mesela ben bazen sosyal medyada bakıyorum. Bazı çocuklar var mesela Asperger'li. Boyundan büyük laflar ediyor. Mesela Asperger böyle bir şeydir. Otizm alt grubudur. Büyümüş küçülmüş gibidir. Var böyle örnekler. Ad vermek istemiyorum. Bir çocuk 8 yaşındadır ama çok iyi ne biliyordur? Matematik biliyordur. 6 yaşındadır. Çok iyi felsefe biliyordur. 5 yaşındadır. Çok iyi uzay ya da iç organları biliyordur. Bunlar gerçekten de ilginç çocuklardır ama patavatsızdırlar. Ne konuşacaklarını çok iyi bilmezler. Sosyal olayları çok kötüdür. Onun için şunu unutmayın. Asperger, hiperaktivite, otizm, disleksi aynı grup hastalıklardır. Ama bakıyorum o çocuğu linçliyorlar. Bu nasıl bir çocuk? O çocuk. Bunun farkına varın bir kere. Onu yazanlar kendilerinin beyin devrelerinin ne kadar kötü olduğunu önce bir anlasınlar. Şunu hiç unutmayın. Kafanızdaki beyin devreleri ve nöronlar ne kadar eksikse bir çocuğu o kadar iyi eleştirirsiniz. Devam edelim. Peki çocuğun zeki olup olmamasının ailenin bir etkisi var mıdır? Hani baba da zekidir, anne de zekidir. Evet, Çocuk da genel zeki gidiyor. midir sizce o zaman? Çocuk zeki olar, ancak onlar zekidirsə, onlar səhlənkar baxsa uşaq onda zeki olmaz. Anne baba zeki olunca gerek çocukluktan iyi terbiye etsin. İyi terbiye Senden edince kar o da bakmasın. zeki oluyor. Onun da hayatı iyi olur yani. Evet, Hayatı iyi evet. olur. Güzel. Evet, çok güzel şeyler söyledi esasında. Çocuğun bu konuda biraz zekasından bahsedeyim. Hiperaktif çocuklara nasıl davranılması gerektiğini söyledim. Yani bir çember çizilmeli, sınırları çizilmeli. Bu çocuklar daha sıkılgan, derse konsantre olamıyorlar. Okul başarıları kötü. Herkes 40 dakika ders dinlerken bu çocuk 20 dakika dinlemeli. 20 dakika ders, 20 dakika ara olmalı ve hiperaktif çocuklarda ders araları ne kadar uzun olursa o kadar başarılı olurlar. Normal okullara gitse bile öğretmenler onlara izin vermeli. Oğlum hadi sen git bir teneffüs yap. Onlar sıkılmayı çok severler. Çünkü default dediğimiz beyin devreleri çok eksiktir. Default mesela biz şu anda oturabiliyorum ben mesela burada. Hani iyi kötü sıkılmıyorum. Ama hiperaktif çocuk burada oturamaz. Sıkılır burada. Default dediğimiz beynin özellikle posterior cingulate bölgesinde boş verin ne olduğunu devreler var. Bunlar bizim oturduğumuz yerde ya da bulunduğumuz ortamdan memnun olmamızı sağlarlar. Ama hiperaktif çocuklara bu devreler olmadığı için arkadaşın saçını çeker, devamlı kalem tıraşla kalem açar. Şu bilinmelidir. Öğretmenler ve arkadaşları çocukların ya da anne babalar şu konuda eğitilmelidir. Hiperaktif çocuklar farklı çocuklardır. Hızlı sıkılırlar. O nedenle bu çocuklar rahat bırakılmalıdır. Otur, şunu yap, bunu yap. Hayır. Bak bunu yapmamalısın. Bunu yapmazsan daha iyi olur. Bunu yapmazsan sana şunu ödül mekanizmaları. Bunu yapmazsan pazar günü seni sinemaya sevdiği şeyler. Bir kalıp çizin. Ama bu kalıbın içine tutmaya çalışmayın. Çünkü kalıp içinde tutmaya çalışırsanız çok doğru, iyi şeyler yapabilirsiniz. Ama çocuğun yaratıcılığını bozarsınız. O nedenle öğretmenler de bu çocuklara uzun teneffüs saatleri, uzun teneffüs dakikaları sağlamalıdır. Gelelim genle ilişkisi var mı? Evet var. Hiperaktivite kesinlikle genetik. Onun için ben bazen anne babalar görüyorum. Anne hiperaktif, baba hiperaktif. Ya diyorum sizin çocuk homozigot hiperaktif olur. Yani kesinlikle genetiktir. Onun için siz eğer otururken ayağınızı sallıyorsanız, kırmızı ışıkta beklerken 29, 28, 27 hadi diyorsanız siz hiperaktifsiniz demektir. Ve bu Türkiye'de bu gen daha fazla. Çünkü Türkler göçebe insanlardır, göçerdir. Göçerler daha hiperaktiftir. Zaten hiperaktivite geni olmasaydı biz göçmezdik. Söylediğim bir örnek var. Alman çocukları annesinin yanında otururken hiperaktif Türk çocukları ne yapıyorlar? Hiçbir şekilde dinlemezler ve salla ya da botla denize açılabilirler. Mesela ben bazen tiyatroya gidiyorum, sempozyuma gidiyorum. Herkes geziniyor ayakta. Herkeste gurt var, gurt. Almanya'da kongreye gidin, herkes yerinde oturuyor. Mesela burada insanlar ne yapıyor? Anahtarlıkla kulağını karıştırıyor. Siz bunu gördünüz mü? Başka ülkede var mı böyle bir şey? Anahtarlıkla kulak karıştırılmaz çünkü. Bir sürü sıkıntı oluşur. Ama biz kıpırdağız. Biz mesela o anda ne var kulağımıza? Hemen sokarız orada. İster çöp sokarız, oradan güvercinin kanadını sokarız, bir şey sokarız yani. Onun için hiperaktivite bizim ülkede genetik bir bizim sembolümüzdür. Çok konuşulması gereken bir konudur ama genetik olduğunu söyleyebilirim. Burada çok güzel şeyler söylendi. Kesinlikle hiperaktivite genetik bir problemdir ve zeka da öyle. Her şey genetik esasında. Devam edelim. Yaramaz çocuk muhakkak zekidir. Zekidir. Yani her an için bir fikir üretir. Fikir ürettiği için düz duvara bile tırmanır yani. Uysal çocuk zeki değil midir o zaman? Yani çok ihtimal vermiyorum.
Dur. Şimdi çok güzel bir şey var burası aslında. Zeki çocukların tanımını yapayım. IQ'su yüksek çocuklar normale göre gerçekten de daha araştırmacıdır. Daha meraklı. Kalem kutusunun içinde ne var? Prizin içinde ne var? Bir çocuk zeki ise 3 tane yapısal özelliği var. Bir, hafızası çok iyidir. Çocuğunuzun zeki olup olmadığını bilmek için şuna bakın. Çocuğun 6 yaşındayken zeka 8 yaş gibidir. Yani nasıldır? Daha ileridir çocuğun zekası yaşıtlarına göre. İkinci komponenti meraklıdır, soru sorar, araştırıcıdır. Bir de çok önemli bir komponent var. Dur çüşten anlar. Siz ona dur dediğinizde bak elektrik prizine gidersen eğer elektrik çarpılabilirsin. Ne demek anneciğim bu? Ölebilirsin yavrum. Yani sana sobaya değmiş gibi olur. Elin yanar dediğinde çocuk sizi anlar. O zaman bir, bellekleri iyidir. Yaşına göre daha iyidirler. Bir de şunu unutmayın. Dur çüşten anlarlar. Hiperaktif çocukların özelliği ise dur çüşten anlamazlar. Elektrik çarpsa bile elektrik prizine parmağını sokar. Soba yanarken eli yansa bile bir daha o sobaya değdir. Yani öğrenme güçlüğü yaşarlar. Hocam hiperaktivite ile zeka aynı anda olamaz mı? Olabilir. Bazı hiperaktif çocuklar aynı zamanda zekidirler. Yani birbirlerinin karması da olabilir. Amca güzel şeyler söyle devam edelim. Biz uysal çocuklara biraz daha hastaymış gibi mi bakıyoruz Yok, yani? Öyle yok. de değil. Hayır, onu kesinlikle o uzmanların bileceği şey o. Çok yaramaz çocuk da hasta olabilir. Hiperaktivite diye bir şey var değil mi? Yani, Şimdi yeni yani. son yılların hastalığı, çocukların hepsine hiperaktif diyorlar. O bizim bilgi şeyimiz dağarcığımızı aşar o şey. Dur. Ya gerçekten ben şunu gördüm. Bir insanın saçları beyazlamışsa, yaşı da belli bir yere gelmişse artık bilgelik kazanıyor. Ne kadar güzel şeyler söyledi. Çok güzel yorumlar yaptı. Zeki çocuk, hiperaktif çocuk hakkında bir yere taşımak istemedi. Hatta soru soran dedi ki son yılların hastalığı falan filan dedi. Gerçekten de ben şunu gördüm. 60-65 yaş üstü. Biraz entelektüel insanlar sokak bilimine, gerçek bilime, affedersiniz parantezine attırır. Deyip devam edelim. Yaramaz çocuk zeki midir, değil midir? Bence her yaramaz çocuk zeki değildir. Ona inanmıyorum. Yani hepsi bir olmuyor ama yani her yaramaz çocuğun zeki olduğuna inanmıyorum kısacası. Şimdi izah edemeyeceğim de. Dur. İşte bunun adı kolektif bilinç. İzah edemeyeceğim diyor ama her diyor yaramaz çocuk zeki değildir. Ne demiştik? Zeki çocuklar daha araştırmacı, daha meraklıdır. Biraz hiperaktif gerçekten de. Ama diyor ki her zeki çocuk hiperaktif değildir diyor. Bunu diyor açıklayamam. O zaman biz şunu çok güzel gördük. Bu da bilge bir kadın. Belli bir yaşın üstünde bir anne. Ne kadar çocukları öğrenmişiz aslında. Zeki bir çocuğun kıpırdak olduğunu, araştırmacı olduğunu biliyor. Soru sorduğunu biliyor. Ama hiperaktif çocukların da böyle benzer olduğunu düşünebiliyor. Esasında şunu söylemek istiyor. Her zeki çocuk biraz hiperaktiftir. Ama her hiperaktif çocuk zeki değildir. Bu lafı bize söylüyor. Devam edelim. Yani bir çocuğun zeki olup olmadığını hangi kriterlere göre anlarız? Yaramazlık kriterlerine göre şey yapmıyorum ben. Ne bileyim. Yani yetiştirmenin rolüne çok inanıyorum. Yani yaramaz veya zeki olsun yetiştirme, yani ailede ne görürse çocuk onu yapıyor. Benim bildiğim bu. Evet, ailede ne görüyorsa çocuk onu yapıyor. Çok doğru gerçekten. Genetik mirasla doğuyorsunuz ama aileniz size birçok şey kazandırıyor. Ben hep şunu söylerim. Zeka genlerle doğuyorsunuz. Atıyorum siz daha zeki olabilirsiniz. Çünkü zeka anne babadan kalkılıyor. Eğer anne baba zeki ise çocuk da zeki oluyor. Peki zeki çocuk hırsızla büyürse iyi bir hırsız oluyor. Zeki çocuk bir sanatkarla büyürse iyi bir sanatkar oluyor. Demek ki burada şu ortaya çıkıyor. Sizin hamurunuz, mayanız, ne diyelim buna? Nüveniz. Yani tohumunuz gen ama toprak çevre. O zaman iyi bir tohumu, iyi bir toprağa ekerseniz mükemmel bir çocuk oluşuyor. Sokak biliminde gerçekten de bir önceki amcamız ve bu hanımefendi süper şeyler söyledi. Çok sevdim. Devam edelim. Aile zeki ise çocuk da zeki olacaktır mı yani? Öyle bir kural da yok. Yani genlerle ilgili bazı şeyler, genlerinde bazı şeyler varsa ailesi zekiyse onda zeki olacak diye bir kural yok. Tüm faktörler birleşince çocuğun şansı daha hani zeki olma Tabii ki şansı daha artacak. şansı yani. daha fazla olur. Evet, buradaki espri şu olmalı. Ben her zaman derim ki arkadaşlarıma, oğlum bak evleniyorsun, zeki hanımla evlen. Kız arkadaşlarıma şunu derim. Zeki bir adam bul derim. Çünkü zeka anne babadan kalıtılır. Annenin katkısı daha büyüktür. Çünkü annenin stoplazması daha büyük olduğu için. Çünkü annenin yumurtası sağında yumurta gibi. Sperm küçücük. Onun için annenin zekaya katkısı en az %60'tır. Zeki çocuk için zeki hanım bulunmalıdır. Devam edelim. Evet. Nereden, niye öyle bir kanıdasınız? Aktif olması dolayısıyla bir takım şeyleri araştırıyor gibi olması, nasıl söyleyeyim? Merak iyi midir yani? Kesinlikle. Dur. Araştırıyor lafı harikaydı. Zeki çocuk araştırır, kitap okur, sorar, sorgular. Ve bu sorular mantıklıdır. Süper cevaplar veriyor. Abi devam edelim. Bir karıştırsın ortalığı bir dağıtsın ama Gayet tabii. o çocuk Kırıp merakından dökmeden. yapıyordur yani. Tabii. Çok durağan olması da pek iyi değildir herhalde. Dijital çağda ufacık çocuk. Benim 1,5 yaşında torunum var, böyle yapıyor telefonu.
Dur. Mesela bu abi bayağı yaşı var esasında. 60 yaşlarından fazla bir abi. Dijital çağda mükemmel. Zeki bir abimiz. Muhtemelen torunu da zeki. Devam edelim. Öyle büyüyor çocuk. Aynen. O çocuk alıp kitap okumaz. Öyle bir dünyaya geliyorlar. Biz de Tom Mix Texas okuyorduk küçükken. Ama yastığın altına koyuyordum. Babam görünce kızıyordu. Niye kızını da bilmiyorum. Peki bizim hayal dünyamız daha genişti. Onlarınki daha mı dar? Çünkü onlar böyle hazıra... Daha manueldik. Değil mi? Tahtadan araba yapıyorduk. Yani o klasikti ama doğru o yani. Evet. Bir Böyle şey bir yaratabiliyorduk tabii. yani böyle. Şimdi hep hazır. Çocuk şimdi annesi bir oyuncak alıyor. 3 kere bakıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz kenara atıyor. Yani bu amcayla benim düşündüklerim o kadar yakın ki birbirine. Yani diyeceksiniz ki aynı yerde büyüdün. Hayır. Türkiye'de büyüdüm yetiyor. Güzel şeyler söyledi. Zeki çocukların araştırmacı olduğundan bahsetti. Dijital çağda çok hoşuma gitti. Yeni bir nesil doğuyor. Kuşak çatışması dedikleri bu işte. Bazen biz bunu anlayamıyoruz ama yeni nesilde artık tahtayla değil, tahta arabayla değil, telefonla oynuyor diye eleştiriliyor. Aslında hiç eleştirilmesi lazım. Önemli olan neslin işe yarar, insanlığa yarar bir şeyler yapmaz. Çünkü sosyal medya öyle bir şey ki içi çöplük dolu. İyi şey de var, kötü şey de var. Filtre edilmeli. Bugün sokak biliminde hiperaktivite, yaramaz çocuk zeki midir tartıştık. Ne demiştik? Yaramaz çocuk zeki değildir ama zeki çocuklar bir miktar yaramazdır. Bu doğru. Çocuğunuzun farkında olun. Onun ne olduğunu iyi bilin ve ona yardım edin. Sınırlarını çizin ne olursa olsun. Ödüllendirin, bazen cezalandırın. Her zaman ödüllendirirseniz şımarık olur. Her zaman ona bir şey alırsanız çikolata, oyuncak, şımarıklık dışında çocuk bunları algılamaz. Doyumsuz ve depresif olur. Çünkü her şeyi aldıkça iyice doyumsuzlaşır. Zeki ve hiperaktif çocuğunuz varsa değerini, kıymetini bilin. O çünkü gelecekte dünya ve insanlık için yararlı olacak. O nedenle ona daha çok ilgi, daha çok alaka gösterin. Unutmayın, çocuk çocuktur. Çocuk erişkin değildir. Evet, bu hafta Sokak Biliminin sonuna geldik. Hiperaktivite ve zekayı tartıştık. Butona basmayı ve abone olmayı, gelecek bölümlerden haberdar olmayı unutmayın.